Gazi Üniversitesi'ndeyim, bir konferanstayım. Konferans biterken sorusu olan var mı diye sordum. Bizim sunumlarımızda da genellikle soru pek olmaz. İstesek de soran olmaz. En fazla hocam ezber nasıl yapılır? Bu yola nasıl girdiniz? Avukatlık mesleğinizi unutarak edebiyatta ömür tüketmeye neden karar verdiniz gibilerden magazin seviyesinde sorularla karşılaşırız ama o gün içi yanmış bir öğrencinin enteresan bir sorusu çıktı karşıma. Dedi ki hocam ben edebiyat tahsili yapıyorum. Son sınıfa geldim. 1-2 ay sonra mezun olacağım. Siz bugün konferansı sunarken not aldım dedi. Kağıt kalem elinde. Hangi şairlerden söz edecek diye sizi takibe aldım. 13 şairin ismi geçti. Tamamı 16. yüzyılda. Kanuni merhum hayatta iken aşağı yukarı artı eksi 3-5 artı eksi 10 ile tamamı hayatta olan hepsi Baki merhumun dönemini idrak etmiş 13 şair. Hepsinden örnekler verdiniz. Bir kısmının çoğunun vefat yıllarını da verdiniz. Say bakayım dedim o şairleri. Saydı. Hakikaten dikkatli not tutmuş. Ben doğaçlama götürüyordum işi. İrticalen yapıyoruz öyle bir plan yapmadım ama o dikkat etmiş. Dönemin sultanı Kanuni merhum başta olmak üzere. 3400 gazeli var adamın ya. İnsaf yani ya. İnsaf ya. 4 yabancı dil bilen bir adamdan bahsediyoruz ya. Kendisine 52 tane devlet bağlanmış bir adam bu ya. Çağdaş Alman İmparatoru Schalke'nin okuma yazma bildiği şüpheli. Ve bu adam böyle bir entelektüel seviyeyi ihraz etmiş. Tam da bir yerle bir tevazu sahibi mısraların da sahibi yani. Ruhunu da seferde, Zigetvar'da teslim etmiş bir dehadan bahsediyoruz yani. Kanuni Sultan Süleyman, şair muhibbi yani. Baki, Fuzuli, Taşlıcalı Yahya, Bağdatlı Ruhi, Behişti, Ravzi, Vücudi, Aşkı, Kabuli, Kütahyalıdır Kabuli, Gedizli, Fevri, Fevzi, hatırlayamadığım biri daha var, 13. Biri de Muğlalı Şahidi. Muazzam bir üstad ya, hakikaten yani kuru kuru övmüyorum ya. Tanısalar 1-2 şiirini gençlerimiz diyecekler ki hakikaten Hayati Hoca sallamıyormuş diyecekler. Soru ne dedim, ne soracaksın? Hocam dedi şimdi aynı dönemde 1. sınıf 13 şairden bugün siz bahsettiniz, belki daha da vardır dedim. Daha var, epey var. Sorum şu dedi, bu kadar yüksek çapta, deha çapında üstadı aynı dönemde yaşatan, yeşerten bir iklim var iken biz bunları duymadan nasıl edebiyat mezunu oluyoruz dedi. Bu nasıl bir şey dedi yani, bu anormal değil mi? Dedim normal yavrum. O dönemde İngilizlerin elinde bir Shakespeare var. Tek bir isim. Unutmamaları normal. Sende çok ya. Herhalde ondan. Çokluktan ileri geliyor. Kendine de çok yüklenme, haksızlık etme. 1918'de vefat eden Yozgatlı Fenni'yi de Yozgat'ta bile tanıyan yok. Sen neden bahsediyoruz? 1918. Diyelim eski. 1936 vefat yılı. Hüzni. O da Yozgatlı. Bir dev. Haberim yok. İstanbul Fatih Camii'nin altında Fevzi Paşa Bulvarı'nın yanında büyük kütüphane, demin adını andığım Millet Kütüphanesi'ni oraya kurup yerleştiren, içini dolduran adam. Diyarbakırlı Ali Emiri Efendi. 1924 vefatı. Anlayan yok, büyük bir şairdir aynı zamanda. Şu tespiti yapalım böyle dürüstçe, namuslu bir şekilde. 1978'de vefat eden Şeref Güzel Yazıcı'nın, 1993'te vefat eden Veysel Öksüz'ün şiirlerine de aynı derecede mesafeli olduklarını üzülerek kaydedi. Bu sanıldığından daha derin bir yara. Böyle bir seviyeyi yakalamış edebiyatı ancak unutarak, yokluğa iterek, yok farz ederek uzaklaştırabilirsiniz. Çünkü çok kıymetli, herkesin dikkatini çeker, bu kaçınılmaz. Ama bir irade, bir düşünce, bir yaklaşım bundan koparak ona buna muhtaç olmamızı istemiştir. Ve manzara şu hale dönmüş, paha biçilmez hazineler üzerinde yayılan inekler gibi veya Necip Fazıl Üstad'ın merhumun betimlemesiyle kendisine miras kalan çok kıymetli defineleri bir sandığa koymuş, sandığın üzerine oturup dilencilik yapanlar gibi bir hale gelmiş olduk. Farkında olur olmaz her yaştaki insanımız yüreğini açtı, heyecanla karşıladı bunu, sarıldı. Kendine ait bu değer o hususta hiçbir şey bilmese de genlerine nüfuz eden bir hissiyatla tanıdık geldi. Yani şöyle dedi aşağı yukarı, ya anlamadım ama ben bunu bir yerlerden tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Ana rahminden tanıyorsun. Ninnilerden tanıyorsun.